Herkese merhabalar, ben Çağatay. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizinle gene bir alışveriş videosuyla beraberim. İlk videomu izleyenler bilir, ikinci bir alışverişim olacaktı ve sonunda geldi. Kitap sepeti bu sefer erken getirdi diye tahmin ediyorum. Çünkü bu hafta içerisinde verdiğim sipariş 5 gün içerisinde geldi. Yani bu hafta içerisinde gelmesi beni sevindirdi. Genelde kitap sepetinden bir alışveriş yaptığımda 2 haftayı buluyordu. Hani bu alışverişimde bulmadı. Teşekkürler kitap sepeti. Bakalım hangi seriler gelmiş, hangi serilerle alakalı konuşacağız bir bakalım. Daha da sizi bekletmeden videoya geçelim. Videoyu beğenin. Ya bak, kitap sepetinde sevmediğim bir nokta şu. Bir tane kartona sarmalayıp kitabı gönderiyorlar. Ya bunu bir kutu içerisine bir koy, bir koruma içerisine bir koy. Sen niye yani, ben senden bir sipariş alıyorum değil mi? Hani sen bunun kardeşine, anneye böyle bir hani böyle bir korumayla gönderemezsin ya. Bir kere daha söylemiştim. Yani bundan bir sene önce falan yamuk cumuk gelmişti kargodan kaynaklı. Çünkü kargoyu güzel yapamamıştı. Bu noktada da hani bir eksi payım kitap sepetine kargo gönderimi diyebilirim yani. Ben mesela şey bile yok ya. Koruması bile, yani bu kart denen bir şey vardır ya. Karton mu nedir neyse. Onu bile koymamışlar. 60'lar kitabı, tamam al. Yani bunu sayarsan bu koruma değil yani. Bu koruma değil. Evet. Aldığım kitaplar bunlar. Böyle şey pazı vereyim böyle. Böyle fotoğraf kapak pazı. Tamam. Şimdi tek tek bakalım. Hangi seriler gelmiş, hangi serilerle alakalı konuşacağız. İlk serim elime gelen Oyuncak Bebek Sevgilim. Oyuncak Bebek Sevgilim'in ikinci sezonu da yolda. Temmuz'da geliyor. Galiba Temmuz'un 6'sı mıydı, 5'i mi, öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Ama en sevdiğim serilerden, romantik komedilerden diyebiliriz. Çok güzeldir. Hem cosplay olsun, hem böyle ikili ilişkilerdeki gelişim olsun, hem de sessiz olan da böyle hiperakt kızın ilişkisini çok güzel yansıtan bir seriydi. Konusu da şöyle. Gojo diye bir karakterimiz var. Bu değil, bu. Ve bu arkadaşımız bayağı bir bebeklere hasta. Japonların bir özel bir bebeği var. Onlara hasta. Ve bunları yaparken de terzilik işlerine falan da uğraşıyor. Ta ki bir gün Marin diye bir kızla karşılaşana kadar. Marin kızımız da cosplay yapmayı seviyor ama cosplay kıyafeti dikmekle alakası yok. İkisi kader birleştiriyor. Gojo cosplay kıyafeti yapıyor. Marin de bunu giyiyor. Ve ikisinin bu noktada buluşup birbirlerini sevmesini anlatan bir seri diyebiliriz. Çok hevesli ve güzel bir seriydi. Hani memnun da kalırsınız. Kargo kalitesine baktığım zaman da bir sorun yok gibi görünüyor. Allah'tan yani Allah'tan. Şöyle güzel serilerden bir tanesi. My Drive Software League seviyorum. İkinci sezonda yolda. İzlemediyseniz net izlemeniz gereken serilerden bir tanesi. Daha sonrasında yine ikinci sezonu gelecek. Temmuz'un 4-5'ti galiba. Tam hatırlamıyorum gene. Dandanan ikinci cildi. Dandanan serisi shonen serilere farklı bir hava katan serilerden ikincisi. Birincisi Testere Adam'dı. İkincisi Dandanan. Bunun sebebi de Testere Adam'ın şu anki Dandalan'ın mangakası Testere Adam'da bir sekreteri mi, bir çizeri mi neymiş? O kafayla kendi serisini yapmak isteyip Dandalan'ı yapmış ve Dandalan bence Testere Adam'dan daha da başarılı olmuş serilerden bir tanesi ve çok güzel serilerden bir tanesi. Konusu da şöyle. Okorun diye bir karakterimiz var. Uzaylıların olduğunu iddia ediyor ve okulda dışlanıyor. Ayase diye bir karakterimiz var. O da hayaletlerin olduğunu söylüyor ve kader bunları bir yerde buluşturuyor. Birisi uzaylıların olduğunu, birisi hayaletlerin olduğunu söylüyor ve iddiaya giriyorlar. Birisi hayaletlerin olduğu bir yeri kontrol ederken birisi de uzaylıların olduğu bir yeri kontrol ediyor ve ikisinin başına gelmeyen kalmıyor. Bu ikili başını bin bir türlü belaya sokuyor. Bin bir türlü maceraya katılıyorlar ve aralarındaki bu macera sonucu oluşan komedivari ilişkisini görüyoruz. Aşırı güzel, eğlenceli bir seriydi. İkinci sezonu da yolda. Eğer ki bu seriyi de artık izlemişsinizdir ama izlemediğinizi zannetmiyorum ama izlemediyseniz bu seriyi de net yapmanız lazım. Mükemmel bir seri. Daha sonrasında ben bunun mangasının duyurusunu yaptıktan sonra Attica Books'un böyle yayınladığını görünce bir hoşuma gitti. Ya dedim ki ya adamlar işi biliyor ya. Ama çok yavaş geliyor. O da tabii ki yazarın, mangakanın seriyi biraz yavaş ilerletmesi. Ama bunun animesi çıksa güzel olur. Ama animesinin çıkmayacağını hissediyorum. Çünkü sigara ile alakalı bir seri. Ve gelen seri Seninle İçtiğim Sigara 3. Cilt. Çok güzel bir seridir. Konusu da şöyledir. Bir ana karakterimiz var. 40 yaşında bir dayı. Böyle işten çıktıktan sonra sigara almaya gidiyor ve alışveriş dükkanında, market dediğim, bir kızı görüyor. Çok beğeniyor. Ama konuşamıyor böyle. Sonra sigara içmeye giderken de başka bir kızla konuşuyor. O kız da sigara içiyor ve böyle de muhabbet ediyorlar. Meğersem bu sigara içtiği kız o beğendiği kızmış. Ama beğendiği kız sigara içerken böyle gotik tarzı takılıyor. Ve aralarındaki böyle saçma sapan ama güzel sohbet, muhabbet ve karakter gelişimlerini
falan seyrediyoruz. Aşırı güzeldi. Manga bence bunun animesi net çıkmalı. Hani yetişkin anlamında romantik komedi serileri pek yoktur. Ve bu seri güzel. Hani artık sıkıldıysanız liseli komedi romantik serilerden yetişkinvari bu seri çok güzeldir. Her bölümü eğlenceli, her bölümü heyecanlı, her bölümü komedi. Yani çok severim ben bu seriyi. Keşke hızlı bunun serileri gelse ve animesi çıksın. Daha sonrasında yine yetişkinvari bir romantik komedi diyeceğim serilerden bir tanesi ve çok hoşuma giden serilerden, ilk ona soktuğum serilerden bir tanesi Wotakaiu diyemedim de. 5. cildi. Animesi çok güzel, mangası çok güzel, hikayesi çok güzel, her şeyi çok güzel. Ve her zaman böyle haftada bir canım sıkıldığında en azından bir bölüm izlerim. Konusu da şöyledir. Ana karakterimiz bir kadın. Aslında kadın da değil de yani kadınlardan bir tanesi. Ve ilk iş yerinde otaku olduğu öğrenildiği için işten ayrılıyor. Sevgilisi de bunu terk ediyor otaku olduğu için. Yeni iş yerinde de otaku olduğumu söylemeyeceğim diyor herkese diyor. Ta ki yakın çocukluk arkadaşıyla karşılaşana kadar. Çocukluk arkadaşıyla karşılaştıktan sonra yine eski günleri yad ediyorlar ve çocukluk arkadaşı çıkma teklifi ediyor. Hani otaku olsan da ben seni kabul ederim. Ve meğersem kendisini işe alan yani yetkili kişi bilmem ne onlar da otakuymuş ve böyle bir grup kurup hani oyundur, otakuluktur hem iş hayatındaki sektörü hem de iş hayatındaki bir otakunun hayatını anlatıyor bize ki çok güzeldi. Yani her karakterin ayrı bir hikayesi, her karakterin ayrı bir detayı vardı. Aşırı güzeldi. Ben yan karakterleri çok sevdim. Ana karakterler tabii ki bir çerçeve içerisinde bulunması lazım ama ana karakterlerin de hikayesiyle birlikte aşırı efsane bir seri olmuş. Keşke hani bir sezonla bitirmeselerdi. Bir sezon ve ova bölümleriyle bitirdi seri. Bunun devamı gelse hani mesela 2. sezon, 3. sezonu net izlenebilecek serilerden bir tanesiydi ama büyük ihtimalle güzel tadında bıraktılar. Bokunu çıkarmayalım dediler ve seriyi burada bitirmeye karar verdi. Ama dediğim gibi eğer izlemediyseniz de net yapmanız gereken serilerden bir tanesi. Ve son olaraktan yani romantik komedi deyince akla gelen ilk 3 seriden bir tanesi Kaguya-sama Aşk Bir Savaş'tır. Love is War. Güzel bir seriydi. Yani şunu söyleyebilirim. Kaguya-sama'nın ilk sezonunda hani bir alışma süreci diyebiliriz ama daha sonraki hikaye akışındaki o detayı tutturduktan sonra, alıştıktan sonra her bölümün komedi, her bölümün eğlenceli, her karakterin gelişimi, her karakterin üstüne koyuşu aşırı güzeldi. Hani Kaguya-sama Aşk Bir Savaş'tır. Hani bence romantik komedilerinin menbaı diyebiliriz. Filmini bekliyorum. Yani mangası bitti. Hani manga serisi tamamen bitti. Animesinin de bitmesini bekliyoruz. Animesi hala bitmedi. En son bu duyurusu geçildi. Filmi çıkacağı söylendi. Büyük ihtimalle filmi de son final arkını gösterecektir. Konusu da şöyledir. Ana karakterimiz okul başkanıdır. Böyle okuduğu okul da böyle zengin bebelerinin okuduğu bir okuldur. Kendisi de bursludur ve okul başkanı seçilmiş. Diğer ana kadın karakterimiz de bayağı bir zengin bir aileden gelmektedir ve başkanın yardımcısıdır. Ve ikisi şunu diyor. Hani aşk bir savaştır. Karşıdaki kişi bana çıkma teklifi etsin ben çıkarım. İkisi de böyle diyerekten 6 ay boyunca birbirlerinden çıkma teklifi beklerler ama ikisi de birbirlerine onlara çıkma teklifi etmezler ve amaçları karşı tarafın kendisine çıkma teklifi etmesini söylemektir. Ama tabii işler her zaman umdukları gibi gitmez. Kendilerine kurdukları planlar genelde bu eğlenceli komedinin yolunu kurar. Yan karakterlerle birlikte okulda yaşadıkları ve aşklarının dop dolu gösterdiği seri çok güzel bir romantik komedi sunuyor bize. Galiba hatırladığım kadarıyla 3-4 sezonluk seriydi. Şimdi filmleri de gelecek. Yani eğer ki izlemediyseniz, gülmek istiyorsanız, romantizm görmek istiyorsanız bu seriye net bakmanız lazım. Çok sevdiğim serilerden bir tanesidir. Yine söylüyorum. Ve bu arada da bana bir soru sormuştunuz canlı yayında. Abi bana romantik seriyi söyler misin? Şimdi şöyle bir şey. Genelde ben romantik seriyi söylerken hep romantik komedi söylüyormuşum. Onu fark ettim. Çünkü romantik komedilerde de pek romantizm bulunmaz. Yani komedi üstünde durulur. Romantizm çok azdır. Bu noktada da sizin için romantik seriler araştıracağım. Yani You Line Up'tır gibi. Aslında You Line Up'tır da bir romantizm değildir bana göre. Dramdır. Bu noktada da bayağı bir alıştıracağım. Eğer ki siz de istediğiniz bir konunun mesela romantizm, shonen, seinen bilmem ne varsa aklınızda yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Gelen isteklere göre de sizin için bu serileri araştırıp güzel bir video serisi çıkartmayı düşünüyorum. Daha da alışverişimiz bitti. Yani kalmadı. Bu kadardı. Yani bu kadar. Çünkü artık eskisi kadar 70-80 tane alamıyorum. Çok pahalandı mangalar. Şu anda bak geçen yayında şöyle bir olay yaşandı.
Bende şu anda şu anda güncel 702 tane manga var. Dedim ki elimde çok manga var. Bunların şimdi devam serileri de çıktı. Hani 18, 19 bilmem ne. Hepsini tek alsam ne kadar tutar? Yani bunu yaptım. Toplamda 17.982 TL çıktı. Yani şu anda benim elimdeki güncel mangaların daha da güncellenmesini istiyorsam 17.982 TL para harcamam lazım. Ve size soruyorum, bu sizce mantıklı mı? Yani 17.982 tane TL'ye 128 tane manga alsan mantıklı mı? Düşün bak, 128 tane manga alıyorsun ve 17.982 TL çıkıyor. Mantıklı mı lan bu? Lan eskiden mangalar ne kadar uygundu ya. Şimdi almaya korkuyorsun ya. Hani hangi seriyi alacağını ben şu an 5 kere düşünmem lazım. O seriyi mi alsam, bu seriyi mi alsam, hani şey yapıyorum böyle. Hani evrip çeviriyorum. Şunu sonra alırım, bunu sonra alırım. Tabii bak, bir koleksiyon yapmak böyle şah diye hepsini alarak da yapılmaz zaten ama artık eskiden bir iki tane vardı yayın evi. Alırdın bir iki tane bitirirdin. Şimdi öyle değil. 10-20 tane yayın evi var. Hani hepsi de bir manga serisi çıkartıyor. Hepsi de çok güzel. Onu mu alsam, bunu mu alsam derken bir bakıyorsun para bitmiş. Bu noktaların sizden yorum kısmında bunun da cevabını bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bunun gibi de videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atarsanız sevinirim. Katıl üyelerini görüyorsunuz. Katıl üyeleri beni katıldan destekleyerekten video yapmamı teşvik kılıyor. Siz de benim video yapmamı teşvik kılmak istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız desteklerseniz sevinirim. Çünkü bu destekleriniz benim için çok önemli. Hani ben şu anda sadece YouTube'a abanmış, sizin için video içerikleri çıkartıyorum. Sizin için en güzelini çıkartmaya çalışıyorum. Bu noktada en büyük desteklerinizi sizden bekliyorum. Hadi daha da uzatmayayım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.